Şimdi şöyle bir Almanca dergi var. Bu dergi tıbbi bir dergi. Psikoterapi. Evet, fitoterapi. Fitoterapi. Dünyada bitkilerle ilgili fitoterapi yani bitkisel tedavi yapılan bütün dünya çapındaki klinik araştırmalardan dergi bilgi verir. Şurada, şu ülkede falan ilim adamları şu araştırma yaptılar vesaire diye. Bu sayesinde de mesela Afrika ıtırıyla ilgili bilgi vermiştir. Afrika ıtırı, yaprağı, çiçeği, kökü. Burada birleşimdeki etken maddeler, kimyasal etken maddeler 1897 yıllarında yani 120 yıl önce Güney Afrika'da elmas ve altın madenlerinin keşfi nedeniyle buraya çok yoğun insan yerleşmiş elmas ve altın nedeniyle ve fakat burada çalışan insanlarda daha sonra verem ortaya çıkmış. Çok salgın şekilde hızla yayılmış. Tabii binlerce insan ölüyor. Çaresizler. Orada Zulu kabilesi de bu tür rahatsızları olan insanlara Afrika ıtırıyla tedavi etmişler. Bu tür rahatsızlığı olanları Afrika ıtırıyla tedavi edince orada madende çalışan İngiliz asıllı bir işçi hemen ürünü alıyor, İngiltere'de üretiyor, piyasaya sürüyor. O günden bugüne kadar Pelargonium sidoides, Pelargonium reniforme isimli iki ıtır türü. Itırın çok çeşidi var. 1050 tane ıtır var. Mesela Türkiye'de yetişen bir ıtır var. Pelargonium graveolens Latincesi. Büyük ıtır denir. Bu da sivrisineğe karşı etkili. Olduğu yere sivrisinek giremez. Sivrisineğe uyuşturur, mayıştırır. Salgılamış olduğu o eterik yağ, üretmiş olduğu eterik yağ, yapraklarından havaya dağılan yağ, sivrisineği önce uyuşturur, sonra öldürür. Bu nedenle sivrisinek otu da denir. Benim yatak odamda sürekli devamlı böyle bir saksı bulundurur. Sivrisineğe karşı korumuş, evet, korur. Hiçbir şey, herhangi bir ilaç kullanmam. Bunun özelliği ise vereme karşı etkili olması. Yüzyıllarca antibiyotikler bulunana kadar insanlar vereme karşı bunu kullanmışlar. Günümüzde ise daha çok bronşit, astım, sinüzit, faranjit gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı kullanılıyor. Avrupa'da 50.000 çocuk üzerinde Rusya, Almanya gibi, Fransa birçok ülkede klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiştir. Damlası, drajesi, kapsülü ve şurubu yapılır küçük çocuklar için. %100 etkili, çok mükemmel bir bitki Afrika ıtırı. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Birleşiminde Afrika ıtırının ekstraktı, kekik ekstraktı, kekinde Türkiye'de bine yakın dünyada kekik türü var. Türkiye'de de 52 çeşit kekik yetişir. Sadece Thymus vulgaris, bahçe kekiği etkili. Diğerleri de belki etkilidir. Onların etkisi bahçe kekiğine göre %3, %5 veya %10'dur. En etkili olanı Türkiye'de bahçe kekiği. Bunun birleşiminde ıtır ekstraktı, ekinezya ekstraktı, sinirlot ekstraktı, kekik ekstraktı, adaçayı ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı. Şimdi mesela bir insanın akciğeri 400 metrekare, takriben 300 milyon hava kesici var. Hava kesicikleri oksijen alır, alveolum denen hava kesicikleri karbondioksit verir. Oksijen alır, karbondioksit verir. Şimdi bu hava kesicikleri bağırsaklarda kişinin mantar varsa, mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, hamurlu tatlı, karbonhidratlı içeren bir şey yediğinde mantarlar gaza dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi gazlara. Bu da karında şişkinlik yapar. Karındaki şişkinlik karaciğeri, mideyi, pankreası, dalağı yukarı doğru sıkıştırır. Bu organlarda diyafram akciğer. Akciğer biraz sıkışırsa, daralırsa, ne olur? Büzülürse alveolum denen hava kesicikleri de sıkışır, büzüşür. Daraldığı zaman oksijen alıp karbondioksit veremez hale gelir. Problem çıkar. Bu nedenle bağırsakları tedavi etmeden karaciğeri tedavi edemezsin, rahatlayamazsın. Karaciğer oksijen alıp karbondioksit veremiyor akciğer.
Bu nedenle bağırsakları tedavi etmek şart. Bir. İkincisi, akciğerin içerisindeki bronşlarda silar selin dediğimiz tüysüz hücreler var. Kişi öksürdüğü zaman akciğerin en altındaki dokularda balgam bu tüysüz hücrelere yapışır. İkinci bir defa öksürdüğü zaman balgamı atar. Fakat bu silar selin dediğimiz tüysüz hücrelerde deformasyon olmuşsa ne olur? Sürekli balgam aşağı düşer. Ve problem olur. Dokuyu yenilemek için de aynı şekilde bu Afrika ıtırı, yani ıtırından elde edilen özel ekstraklar, formül bu problemi de ortadan kaldırır. Pakistan'da bir tanıdığım Kaan isimli adamcağız vereme yakalanmış. Birkaç defa hastanede tedavi görmüş. Fakat bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman tekrar vereme yakalanıyor. Her tarafından, orasından, burasından ayrıca yaralar çıkıyor. Eksema gibi vücudundan da. Ya dedi bıktım hastaneye yatmaktan, ilaç kullanmaktan. Yok mu bunun bir çaresi? Problem değil, hallederiz dedik. İyi hadi bakalım. 6-7 hafta kullandıktan sonra hiçbir şey kalmadı. Yani her türlü rahatsızlık bitkilerle tedavi edilebilir. Fakat doğru bitkiyi doğru yerde kullanmak gerekir. Afrika ıtırı her türlü bronşit, astım, kuru öksürük, farenjite karşı etkili. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. 50.000 kişi üzerinde denenmiş. Yeni bir şey değil. 120 yıldır Avrupa'da, daha önce Afrika'da binlerce yıldır bilinen, kullanılan bir bitkidir. Yani. Evet. Bundan sonra peki karaciğer yağlanmasına da sebep oluyor tabii astım, bronşitin ilerlemiş hali. Şimdi Karaciğer yağlanması da yapıyor, bir şekilde etkiliyor.